Kaputaş'a yine geldik her sene olduğu gibi. Evet, yine her zamanki gibi şahane gözüküyor. Yine biraz kalabalık ama bugün biraz daha az var dalga sanki. Daha az dalgalı gördüm. Dalga biraz az. Ama sabah 9 ile 10 arası gelmek gerekiyormuş yani buraya. Daha doğrusu sabah 7-8 çıkın yola gelin. O zaman böyle çarşaf gibi daha durgun bir denizle karşılaşabilirsiniz. Çok güzel tabii ki ya. Buranın rengi, büyüleyici bir rengi var. Biz arkadaşlarımızı getirdik şimdi buraya. Onlar bayıldılar. Çok güzel. Şimdi şöyle bir şey, biz Fethiye'de konaklıyoruz. Fethiye'den buraya 1,5 saatte geliyoruz. Burada geçirdiğimiz zaman diliminde Kalkanı ve Kaş merkezi de görme imkanımız oluyor. Ve Patarkum Tepesi'ne gidiyoruz şekilde. dönüşte Eğer de. görmek isterseniz Saklıkent Kanyonu da bu yol üzerinde. Öyle küçük bir kendinize göre tur yapabilirsiniz. Bizden size tavsiye Kaputaş plajında geçirebildiğiniz kadar zaman geçirin. Çünkü böyle bir deniz Türkiye'de başka hiçbir yerde yok. İki kanyonun arasında kalıyor. Buranın özelliği bu. Dünyaca ünlü bir plaj haline getiren burayı bu özellik. Ayrıca tabii ki kumların o böyle incecikliği, o kumların güzelliği, o denizin rengi her şeyiyle harika burası. Şimdi 280 basamak aşağı ineceğiz. Hep birlikte bunu sizinle deneyimleyeceğiz. Şimdi Emrah'cığım bizi çekmeye devam ediyor. Hadi bakalım oraya doğru gidelim. Bu Kaputaş plajının en büyük sorunu park sorunu. Yolun kenarına park ediyorsunuz arabaları ama kaç senedir geliyorum buraya, ilk defa böyle kilometrelerce uzanan bir park gördüm. Bugün herhalde çok kalabalık aşağısı. Bu kadar güzel deniz olursa insanlar doğal olarak buraya akıyorlar. Kimseye de gelme diyemezsin yani. Herkesin hakkı burada denize girmek. Şu aşağıda gördüğünüz belediye kafa. Belediye kafada bütün fiyatlar uygun. Bu 280 basamak nasıl bitecek bakalım. Emrah, yüklendik bütün her şeyde ama. Evet arkadaşlar, burası belediye kafe ve gördüğünüz gibi burada herkes var. Kaputaş'a gelmenizi çok tavsiye ediyorum. Halk plajı olduğundan herhangi bir ücret ödemeden giriş yapabiliyorsunuz. Şezlong ya da şemsiye kiralayabileceğiniz gibi isterseniz kendi şemsiyenizi de getirebilirsiniz. Sahil yapısı kum ve çakıldan oluşan bu plaj öğle saatlerinde çok kalabalık oluyor. Yaklaşık 4 senedir her sene yazın Kaputaş'a biz geldik yani. Tabii ki çok güzel bir yer ama ben hiç denize giremedim burada. Yani yüzme biliyorum ama korkuyorum burada. Çünkü dalga inanılmaz alıyor ve geri götürüyor seni. Şimdi yani yüzemedikten sonra da hani çok da bir anlamı olmuyor. Bir de böyle işte güneş çarpmaları falan yaşadım. Ya herhalde gelmem bir daha. Bilmiyorum. Yine de büyük konuşmayayım ama gelmeyebilirim yani. Biraz mola veririm belki. Kıyaslanamaz, ikisi çok farklı ayrı güzellikte. Buranın denizin rengi zaten bambaşka bir. Öyle bir turkuaz mavisi var ki burada. Denizin içine girdiğinizde başınız dönüyor o mavilikten. Yani anlatılmaz. Mutlaka bir kere o duyguyu yaşamanız gerekiyor. Buraya gelip denize girmeniz gerekiyor. Eksileri söyledik, biraz da artıları söyleyelim Ece. Biraz da artılarından bahsedelim. Artılardan Evet. bahsedelim. Sence artıları ne burasının? Denizin rengi müthiş, çok güzel. Ve yani zaten şöyle bir manzaraya baktığımız zaman yani gerçekten cennet, çok güzel yani. O yüzden geldik zaten biz. Herkes dalgalı demişti ama 9'da dalga olmuyormuş, onu öğrendik. Evet, sabah 9'da dalga olmuyormuş, öyle bir bilgi aldık ama hiçbir zaman saat 9'da da gelemiyoruz. İşte kahvaltı yapalım şu bu falan derken hep geç kalıyoruz buraya gelirken. Burası o kadar sıcak ki Temmuz'un 15'i yani ortasında geliyoruz biz buraya. Antalya sıcağı başka hiçbir sıcağa benzemiyormuş. Gerçekten de ben çok sıcak seven bir insanım ama beni bile bezdirdi. Ece bugün bizi buraya getirdi. Evet Ece. Evet, getirdim arkadaşımı buraya ama biraz pişman mı oldum, ne oldum bilmiyorum. Çünkü beni bugün burada güneş çarptı. Fotoğraf çekileyim diye gittim. Güneşin altında dolaşırken şezlonga geri döndüğümde kendimde değildim. Gerçekten böyle baygınlık geçirdim. Burası böyle inanılmaz güneş alıyor. Anlayamadım yani. Ne Fethiye'ye benziyor burasının güneşi değil mi? Ne başka bir yere benziyor.
İnanılmaz bir güneş yani. Bir de beni güneş 5.30'da falan çarptı güneş yani. Böyle bir şey yaşadık buraya gelirken. Yukarıda burada bir manzara tepesi var. Hep görüyorsunuz o fotoğrafların çekildiği nokta. Orada işte fotoğraf çekilmeye daldık biz. Video fotoğraf falan çekilmeye. Koçer orada sırt çantasını unuttu. İçinde arabanın anahtarı, cüzdan, her şey var. Ne zaman indik aşağıya, burada işte sosyal tesis var aşağıda. Oturduk oraya, dedim bir şeyler alacaktım. Cüzdan nerede dedim. Çantam yok dedi. O an işte yaşadığımız şok, gerginlik, korku, artık nasıl tarif edeceğimi bilemediğim o heyecan bizi mahvetti. Şöyle söyleyeyim, ben merdivenlerden yukarı oraya gidene kadar var ya, ömrümden ömür gitti benim. Çünkü içinde dediği gibi arabanın anahtarı ve başka şeylerim de vardı. Allah'tan iyi insanlar fotoğraf çekilmeye devam etmiş. Çantam orada durduğu Bakın gibi, şimdi olduğu hep gibi sırtımda. duruyordu hep burada. Bakın artık çıkartmıyor. Neden? Ama var ya, bir Çünkü kaybolsaydı herhalde günümüz değil tatilimiz zehir olurdu ya. Yani. içinde her Aynen şeyimiz öyle. oradaydı. Siz dikkat edin böyle şeylere. Kesinlikle. O manzaranın büyüsüne kapılıp böyle kendinizi kaptırmayın. Telefonunuza, cüzdanınıza, çantanıza dikkat edin. Denizin sıcaklığı da çok sıcak değil. Dün Fethiye'de yani çok güzeldi deniz. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, göreceli. Bize göre soğuktu, erkeklere göre sıcaktı. Ama bir ölü deniz değil kesinlikle. Hani orayla kıyaslarsan kesinlikle bir ölü Evet, deniz sıcaklığı yok. Ölü denizde neredeydik Ece? Kumburnu'nda yüzdük dün. Kumburnu tabii ki daha böyle hani koy kaldığı için daha zevkli oluyor yüzmesi. Hani yüzme bilmeyenler için de daha uygun. Burası biraz tabii çok iyi yüzme bilmeniz lazım burada yüzebilmek için. Çünkü çok dalga var. Kıyıdan bile insanı alıp götürüyor dalga. Hani kumsalda yürüyeyim deseniz bile, hani küçük çocuğunuz varsa bırakmayın. Çünkü biz geçtiğimiz yıllarda buna da şahit olduk. Küçük bir bebek böyle yürürken dalga aldı, böyle derinlere götürdü, zor kurtardılar. O yüzden birazcık tehlikeli burası. Yine kalabalıkla doğru orantılı, deniz yine pislenmiş ve kirlenmiş. Aslında böyle hani gizli koylara falan gidiyoruz. Neden paylaşmıyorsunuz lokasyonunuzu? Neden tam adres vermiyorsunuz falan diye böyle sistemlerde bulunuyor sevgili takipçilerimiz. Ama işte çok bilinen bir yer olunca da gördük. Maalesef denizin içinde yani kadın peti bile gördüm yani. Maalesef çok kötü. Fethiye ya da Kaş tarafına geliyorsanız dünyanın en güzel plajlarından biri olan bu Cennet plaja mutlaka uğrayın. Çünkü çok keyifli bir yer. Böyle bir plajı başka hiçbir yerde bulamazsınız. Nasıl bir cennet. Eğer buraya yolunuz düşerse cennete geldiğinizin farkına varacaksınız. Çünkü böyle bir cenneti başka hiçbir yerde bulamazsınız. Yok dalgalı, yok bilmem ne. Ama buranın dalgalı olduğunu bilerek gelin. Öyle dalgasız bir deniz falan bekliyorlarsa gelmesinler, çünkü burası hep dalgalı. Plajın ücretsiz olması zaten ayrı bir olay. Yani bu normalde Türkiye'de böyle şeylere hiç alışık değiliz. Böyle bir yere sahip olan herkes yapıştırır geçer yani. Buranın ücretsiz olması Türklere göre bir şey değil yani. Çoktan buraya birilerine peşkeş çekmeleri gerekmiyor muydu yani? Koşarak inilip sürünerek çıkılan 187 basamak merdiveniyle, çılgın dalgalarıyla, aşırı yakan güneşiyle, denizin içindeki çöplerle bizi biraz üsse de yine de Kaputaş muhteşem manzarası ve baş döndüren denizinin rengiyle her şeye rağmen çok güzeldi. Akıllarda tek bir soru: o kadar merdiveni şimdi tekrar nasıl çıkacağız? Güzergah olarak kendimize hep şeyi belirliyoruz. Patara Kumtepesi'ni. Bu akşam da gitmeyi planlıyoruz ama var mı enerjin? Patara Kum Tepesi'ne gitmek için enerjim var ama arabaya yolu çok sıkıntılı olduğu için, arabamızı da biz yeni aldığımız için biraz çekiniyoruz ya. Arabanın altını vurur muyuz, deler miyiz, bir şey olur mu diye. Çünkü bayağı bir kötü yollar. Patara Kum Tepesi'ne giden yol bayağı bir kötü. Bilmiyorum uğrayabilecek miyiz? Uğrayabilirsek zaten orayı da tekrar çekeriz. Bir öncekinde çok çekim yapamamıştık çünkü kum fırtınasına yakalanmıştık Patara Kum Tepesi'nde. Ağzımız, yüzümüz, her tarafımız kum olmuştu. Bilmiyorum bugün şartlar neyi gösterecek? Spontane. Yaşayıp göreceğiz. Ya, spontane gideriz, bakarız, eğer güzelse yavaş yavaş kullanırım ben arabayı. İnşallah arabaya bir şey olmaz. Patara Kum Tepesi'nde de güneşi batırırız. Esra, ilk gelen biri olarak burayı beğendin mi, beğenmedin mi? Denizin rengini, ortamı çok beğendim. Tek beğenmediğim dalga. Ama ortam olarak her şey çok güzeldi. Nasip olursa bir dahakine saat 9'da geleceğim. Ece
Geliyor muyuz? Gidin ben gelmeyeyim. Belediyenin kafesindeki ücretler hakkında ne düşünüyorsun? Böyle Pahalı. belediye olmaz olsun.